Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem kolayca akılda kalabilecek hem de 4-5 dakikada hazırlayıp fırına atabileceğiniz bir tatlı tarifi vereceğim. Ve sözü fazla uzatmadan tarife başlıyorum. Kabımın içerisine 3 tane yumurtayı koyuyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bu tarifimin akılda kalmasının kolay yanı her şey 3 kaşık. 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Kolay, aniden gelen misafirlerinize çabucak yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bu arada nişasta ile un tepeleme. 3 yemek kaşığı süt. Ve yine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Mutlaka deneyin, lezzetine bakın. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Ve 1 yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Bütün malzemelerim bu kadar. Çırpıcımla yaklaşık 2-3 dakika iyice çırpıyorum. Kolaylığını gördünüz. Daha önceden yumurtayla şekeri çırpmak falan yok. Bütün malzemeleri üst üste koy ve sadece çırp. Direkt fırına ver. Bu kadar basit ve kolay. Tamamen çırptım. Kıvamı videoda gördüğünüz gibi. Daha önceden yağlamış olduğum dikdörtgen borcamıma dökeceğim. Eğer kekiniz biraz daha kalın olsun istiyorsanız daha küçük bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Tamamen döktüm. 180 derece önceden ısıttığım fırında 15-16 dakika pişmeye bırakıyorum. O pişerken biz de tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Yarım litre sütün üzerine 1 su bardağı kadar toz şekeri döktüm. Şekeri iyice eritiyorum. Şekerin güzel erimesi için sütünüzün ılık olmasına dikkat edin. Ben sütümü biraz ılıttım. Kekim pişti. Fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra üzerinin şerbetini döküyorum. Ne şerbet kaynatma derdi var, ne başka bir şey. Sadece bütün malzemeleri karıştır, pişir ve üzerinin şerbetini dök. İşte bu kadar. Sütünü çok çabuk çekecektir. Ve sütünü çektikten sonra soğuyan tatlımı servis edeceğim. Tatlımı dilimliyorum. Tatlımı tamamen dilimledim ve üzerini hafif Hindistan cevizi tozuyla süsledim. Sizlere dilimini çıkarıp daha yakından göstereceğim. Ve sizler için yine tadına da bakacağım. İnanın çok lezzetli ve kolay bir tatlı. Ayrıca çok hafif. Mutlaka deneyin, lezzetine bakın ve sizler de bana yorumlarınızı yazın. Sütünü tamamen çekmiş. İnanın çok lezzetli. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.